Evet arkadaşlar, dediğim gibi çıngırağımızı koymak için aparat buldum. Şöyle bir kutu buldum ben. Eee, Sürpriz yumurtanın içerisinden çıkan yuvarlak kutular da olabilir. Ama bunu böyle bir bakayım. Evet, böyle koyduğumuz zaman daha güzel çıngırak sesi çıkarabiliyor. Bunun için bebeğimin içerisine bunu yerleştireceğim. Biraz tabana elyaf koydum ama fazla olabilir. Biraz elyaflardan çıkarayım. Şöyle yapalım elimizi. Elyaflardan çıkarttım. Şunu içeriye koyacağım. Ve kenarlarını yine elyaflarla dolduracağım arkadaşlar. Ve azaltmaya devam edeceğiz. En son 3 kez bir şey yapmıştık ama ben birazcık bunu yerleştirebilmek için kutum birazcık büyük olduğu için biraz esnettim, söktüm. Şimdi kutumun elyaflarını, kenarlarını iyice dolduruyorum ve çekmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, biraz elimden geldiği kadar doldurdum. Gördüğünüz gibi çıngırağımız ses çıkartıyor. İçerisine de o kutuyla birlikte çıngırağı yerleştirdim. Biraz zor ve zahmetli oluyor açıkçası. Şimdi birazcık daha bir tur daha kapatmak istiyorum. Burası sıra başımızdı. Sıra başımız için bir iplik parçası bulalım. Fark etmez. Şu sarıyı kullanalım. Yeter ki sıra başımız karışmasın arkadaşlar. Şimdi bu sırada da 2 öreceğiz, bir azaltacağız. 1 ve 2. Sonra bir azalt yapacağız. Birazcık geriye mi alacağım arkadaşlar? Özür diliyorum sizden. Birazcık da bir sıkı da yapmak gerekiyor. Örgüye bu mesafeden ulaşmak birazcık daha zor. Evet, 2 tane düz, 1 ve 2. İki örüyorum, bir azaltıyorum arkadaşlar. Galiba biraz fazlaca sustuk videoda konuşmadan. Biraz geç saat olduğu için ben de pil bitti. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Bunu bitirip kulak ve boynuzlarını da yapmak istiyorum ama inşallah bugün yetiştiririm. Şimdi 2 örüp bir keserekten sona kadar geldim. Birazcık daha dolduralım arkadaşlar. Sonra bir örüp bir toplayalım, azaltalım. Bir örüp bir azaltalım. Biraz ama şuraları elyafla dolduralım. Daha sonra bir örün bir azaltın. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. Birazcık daha elyaf koydum. Şimdi bir kes yaptım ama buradaki alandaki açıklık sebebiyle yine bu sırada yine bir kes yapacağım ki çok ayrık durmasın bu kısımlar. Bir örüp bir keseceğim. Açıklığı kapatmaya çalışacağım. Şöyle yine
Bir ör. Şunu artık gerek yok. Artık duruma baka baka ilerleyeceğiz. Bir ör ve bir kes yapıyorum. Ortayı kapatacağız arkadaşlar. Bir öreceğim. Bir azaltacağım. Yine aynı tekrar. Şimdi şuradan kalan açıklıktan birazcık daha minik bir elyaf daha koyalım şuraya arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi bir ör, bir azalta, tekrar devam edelim. Bir ördüm ve bir azaltıyorum. Yine bir ördüm ve bir azaltıyorum. Yine aynını tekrarlıyorum. Bir azaltıyorum. Bir tane zincir çekelim. Şu minik olan kısmı da dikiş iğnesiyle kapatacağım arkadaşlar. Ve bu bebeğimizi cıngırağımıza dikeceğimiz uzunlukta bir ip keselim. Şu şekilde. Bunu zürafamızı buraya dikeceğiz. Dikerken şöyle düz dikeceğiz arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar tek bir noktadan değil. Zürafamızın ağzını yapacağız, kulaklarını yapacağız ve boynuzlarını yapacağız arkadaşlar yine. Öncelikle bunu dikmeden önce bir kafanın yapısını ayarlayalım. Neyle devam edelim? İsterseniz beyaz ipliğim yanımdaymış. Ağızla devam edelim. Buralar çok karıştı. Buralar çok karıştı. Evet, ne yapıyoruz? Büyük bebek için 9 tane zincir çekerek başlamıştık. Şimdi bunun için 1, 2 ölçeceğim arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir ağzına yetecek mi? Hayır. Biz yine 9 zincir üzerinden gidelim. Ağzımız güzel duracaktır arkadaşlar. 9 zincir çektim. Birinciye değil. İkincinin içerisine sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yapıyoruz. Aslında 7 sık iğne yaptıktan sonra pardon bu köşeye geldiğim için bu köşedeki ilmeğin içerisine 3 tane 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum ve köşemi döndüm. Şuradan yine 7 tane sık iğnemi karşıya kadar devam ediyorum. 2 düz yani kısım 3 4 5 6 ve bu yedinciyi şurada bir tane ile başladığım için bu yedinciye 2 tane sık iğne koyalım ya da 3 tane, o zaman yedincimiz tamamlanmış olacak, karşılıklı aynı hiza olacak. 3 tane ya da durun arkadaşlar, orayı saymamış oluruz. Buradan da aradaki ilmeğimiz 6 olmuş olur. Hem bir boyda ağzımız küçülmüş olur. Şimdi sıra başındayız. Sıra başında buraya köşedekine
çift batıyorum. Çift batıyorum. Sonra arayı düz geçiyoruz 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6. Köşedeki ilmeklere geldik. Köşedeki 3 tane ilmeğimize çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çifti yapıp köşeme dönüyorum. Şimdi arayı geçeceğim arkadaşlar. Yine 6 tane sık iğne ile 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi buradaki 2 tane ilmeğe çift batıyorum. Birinci çiftim ve ikinci çift ve sıra başındayım arkadaşlar. Şimdi bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Şuradan tamam. Bir tek ve bir çift. Şimdi arayı geçiyorum tekrar karşıya. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi yine 3 tane bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift köşeye dönüyoruz yani. Bir tek bir çift bir tek ve bir çift. Şimdi arayı geçiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Son 2 tanem kaldı. Bunu da bir tek bir çift yazıyor yapıp sıramızın başına gelmiş oluyoruz. Yine bir tek bir çiftle sıramızı bitirdik. Şimdi buradan sıra başı isterseniz işaretleyin. Çünkü 3 ya da 4 sıra ideal ya da 3 sıra düz örelim. 4 sıra düz örelim arkadaşlar. 4 sıra arttırma, eksiltme yapmadan ağzımızın ya da burun mu deniyor artık bu zürafadaki bu parçaya etrafını düz bir şekilde arttırma, eksiltme yapmadan dönüyorum. Evet. İsterseniz süreden kazanmak için ben 4 sıra örüp geliyorum. Evet arkadaşlar 4 sıra düz ördük. Ağzımız şekil aldı. Şimdi yarım sıra öreceğiz arkadaşlar. Sadece bunu buradan alacağız. Buraya kadar bir tur, yarıya kadar bir tur geleceğiz ve ipliğimizi koparacağız. Bu fazladan ördüğümüz kısmı alta getireceğiz dikerken de. Şunu şöyle tam yarı yarıya karşıya doğru gidelim ve yarısında ipliğimizi, şunu artık gerek kalmadı, koparalım. Dikecek kadar iplik bırakırsak yetecek ve böylece ağız tamamlanmış olacak. Şimdi geriye 2 kulak ve bir, bu yarıya geldik. Buradan ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dikeceğim uzunlukta bir ip bırakıp işimi bitirmiş oluyorum. Şimdi bir kulağın bir tanesiyle boynuz. Evet arkadaşlar, buralar bayağı bir karıştı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu cıngırağımız olan bebek kafamızdı. Kulağını ve boynuzun birisini işledim ve diktim. Bir de ağzını yine demiştim ya sizlere. 7 zincirle başlayıp şu ağzın aynısını yaptım. Bunu da göstereceğim. Çekmeyecektim de çekeceğim. Kısa bir video çekeceğim buna da. Şimdi size hemen telefonumun hafızası dolduğu için, yarım kaldığı için işlerim bu şekilde devam etmek istedim. Hafızayı boşaltırken. Hemen kulaktan başlayalım. Kulağın tarifini vereceğim.
Diğer kulağın aslında hemen hemen aynısı. Bir sıra arttırmada şey yapıyoruz. Sıkıntı yapıyoruz sadece. Gerisi birbirinin aynı. Hemen sihirli halkamı oluşturdum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğnemi yapacağım. 1 2 pardon, şunu çekelim. 2 3 4 5 ve 6 sihirli halkamı şu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi kahverengi ufak bir ip bulayım kendime ki ayrım yapabilelim. Yine sıra başı için. Sıra başı ipimizi koyduk. Arkadaşlar şimdiki sıramızda bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar elimizde 9 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi bir örüyorum, bir arttıracağım. Bir ördüm, bir arttır. Bir ör, bir arttır. Bir ör, bir arttır. Bir sonraki sıradayız. 2 örüp bir arttıracağız. Bu sırada da arkadaşlar 1 ve bakıyorum arttırdığım kısmı tam üstüne denk gelecek zaten. 1 ve 2. 2 düz ördüm. Evet, bir arttırıyorum. 1 ve 2. 2 ördüm. Bir arttırıyorum. Yine 2 öreceğim. 1 ve 2 ve bir arttırıp sıramı tamamlamış olacağım. Bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi de 3 öreceğiz, bir arttıracağız arkadaşlar. 1 2 ve 3. Bir arttır. Yine 1 2 ve 3. Bir arttır. Şimdi bir kere daha yapıyoruz. 1 2 ve 3 ördüm. 1 arttırıyorum. Şimdi diğer sıradayız. Son sıramız arttırmakta, son sıramız arkadaşlar. 4 öreceğiz, bir arttıracağız. 1 2 3 ve 4 ve bir arttır. 1 2 3 ve 4 bir arttır. Yine tekrar 1 2 3 ve 4 ve arttır. Evet arkadaşlar, şimdi 3 sıra düz öreceğiz. Arttırma, eksiltme yapmadan 3 sıra düz örelim. Sonra tekrar kulağımıza devam edelim.